Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Melis'in hikayesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümde hatırlarsanız Melis, sabah hazırlanıp işe gideceği zaman aynada boğazındaki o lekeyi görmüş ve o andan itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmamıştı. Sonrasında doktor teşhisi gelmiş, tedavi başlamış, hastanenin bahçesinde pizza yerken yaşamak çok güzel demişti. Sonra enfeksiyon krizi, hastane ve o gece ilk kez ölmek istemiyorum demişti. Eve döndükten sonra bedeni daha da yorulmuş, ağrıları artmış ve sevdikleri onu bu süreçte hiç yalnız bırakmamıştı. Ama hayat bazen beklenmedik sürprizler yaşatır ve Melis'in durumu herkesin beklediğinin tam tersine bir değişim gösterdi. Ertesi sabah uyandığında Melis kendini şaşırtıcı bir şekilde iyi hissetti. 2025 yılının Aralık ayının 17'siydi. Son 2 gündür ağrıları azalmış, iştahı açılmış. Kendini çok daha canlı hissediyordu. Annesi bu duruma hatta çok seviniyordu. "Çok şükür Allah'ım, dualarım kabul oldu," diyerek Melis'in sevdiği yemekleri yapmıştı. Herkes huzurlu ve mutluydu. Yaşamak çok güzeldi. Hatta Uygar onu arabaya bindirip küçük bir tur bile yapmışlardı. Akşamında ise hep birlikte çay içmiş, sonrasında bir komedi filmi izlemişler, hep birlikte gülmüşlerdi. Herkes hastalığı çok şükür yavaş yavaş atlatıyor diye derin bir nefes almış, umutlanmışlardı. Ama Melis fark etmese de bu mutluluk sanki fazla sessizdi, fazla pürüzsüzdü. Sanki bu Aralık ayında yaşanan huzur, fırtına öncesi bir sessizlik gibiydi. O akşam herkese uzun uzun bakmış, sanki her yüzü hafızasına kaydetmek ister gibi izlemişti. Ama bu gece nedense kendini çok huzursuz hissediyordu. Ev sessizdi. Gece 3'ü çoktan geçmişti. Melis yatakta uyumaya çalışıyor ama hala uykuya dalamamıştı. Ağrı kesici almıştı ama bir türlü gelmiyordu uyku. Ağrıları onu bu gece bir türlü uyutmuyordu. Neden? Neler oluyordu? Her şey iyiye giderken kendini neden bu kadar kötü hissediyordu şimdi? Yanında yatan Uygar'ın nefes alışlarını, odanın hafif serinliğini, dışarıdaki köpeğin havlama sesini, hepsinin gecenin sessizliğinde farkındaydı. Çok bitkin ve çok yorgundu. Gözlerini tavana dikti. Bu gece kendini bir tuhaf hissediyordu. Bu akşam yediklerinden kaynaklanıyor olamazdı. Yediği yemek o kadar da ağır bir yemek değildi. Haplarını da düzenli yutmuştu. Ama yine de bir şeyler her zamankinden farklıydı. Acaba 1-2 gündür iyiyim diyerek kendini çok mu yormuştu diye düşündü. Huzursuzdu. Yan döndü. Olmadı. Uyumaya çalıştı ama huzursuzluğu daha da arttı. Biraz su içmek istedi. Komodinin üzerine döndü baktı. Bardak boştu. Uygar'a döndü baktı. Çok güzel uyuyordu. Uyandırmaya kıyamadı. Mutfağa gidip bir bardak su alayım diye düşündü. Yataktan doğrulmaya çalıştı. Ama göğsüne bir ağırlık oturmuştu. Sanki biri onu içten içe sıkıyordu. Vücudunu bir sıcaklık bastı. Daha da huzursuz oldu. Bir ürperti, derinlerden gelen, kaçınılmaz bir his. Kalbi hızlı hızlı çarpmaya başladı. Neden yataktan doğrulamadığını bir türlü anlayamıyordu. Ve o an korkunç bir düşünce geçti aklından. Yoksa bu gece son gecem mi? Yo,
Yo, hayır. Allah'ım hayır. Anne olamamak, Uygar'la yaşlanamamak. Daha yapacak çok şeyi vardı. Çok şeyi. Oysa sağlığı iyiye doğru gidiyordu. Şimdi neler oluyordu böyle? Bunu düşünmek bile istemedi. Bu düşünceleri aklından atmaya çalıştı. Ama korku damarlarına sızmıştı bir kere. Ve onunla birlikte içini tarifsiz bir yalnızlık ve ürperti kapladı. Nefes almak çok zorlaşmıştı. Göğüsü sıkışıyordu. Sanki boğazında görünmez bir düğüm vardı. Derin derin nefes alıp vermeye çalıştı. Ama ciğerleri ona itaat etmiyordu. Ciğerlerine çektiği hava geri dönmüyordu. Sanki içindeki boşluk onu içeri doğru çekiyordu. Ellerini kaldırmak istedi. Kaldıramadı. Yatağın içinde küçük bir kıpırtı yapmaya çalıştı. Tüm gücüyle. Ama olmuyordu. Sanki kendi bedenine hapsolmuş gibiydi. Bedenine hükmedemiyordu. Bir şeyler çok yanlıştı. Çok farklıydı. Bir şeyler oluyordu. Tavanın karardığını gördü. O da hafifçe bulanıklaştı. Gözleri büyüdü. Saat 03:47'yi gösteriyordu. İçinde bir çığlık yükseldi. Ama sesi dışarı çıkamadı. Uygar'ın ismini söylemeye, sesini çıkarmaya çalışıyordu. Uygar! Uygar! Ama sesi dudaklarından dışarı çıkmadı. Dudakları oynadı. Ama kelimeler dökülmüyordu. Kendi içinde çırpınıyordu. Birisi hareket etti. Birisi telaşlandı. Kendi adını duyar gibi oldu. Uygar'ın sesi bu. Onun kımıldadığını hissediyordu. Uygar uyanmıştı. Melis'in üzerine doğru eğildi. Sesi endişeliydi. Melis. Melis. Canım iyi misin? Melis. Melis. Onu duyuyordu ama cevap veremiyordu. Bedenine hükmetmeye çalıştı. Parmaklarını oynatmaya, göz kapaklarını kırpmaya, buradayım demeye. Ama hiçbir şey olmuyordu. Neler oluyor? Bu soruyu kim sormuştu? Uygar mı? Yoksa kendisi mi? Uygar hızlıca yataktan fırladı. Hemen ışığı yaktı. Elini Melis'in alnına götürdü. Melis'in yüzünde ince ince ter damlaları vardı. Soğuk soğuk terlemişti. Alnı buz kesmişti. Uygar hemen yatağın yanındaki telefonu kaptı. Alo, adil servis mi? Evet. Ambulans istiyorum. Evet. Nefesi düzensiz konuşamıyor. Adresi söylüyorum, lütfen biraz çabuk olun. Az sonra sağlık ekipleri odaya hızla girdiler. El feneriyle göz bebeklerine baktılar. İsmini söylediler. Omzundan hafifçe salladılar. Melis Hanım? Melis Hanım, beni duyuyor musun? Gözlerini kırp. Elimi sık lütfen. Sesleri panikti ama profesyoneldi. Biri oksijen maskesini yüzüne geçirdi. Bir diğeri nabzını kontrol etti. Sağlık ekibinin soğuk ellerini bileğinde hissetti sanki. Ama bir yandan da hiçbir şey hissetmiyordu. Kalp hızı düşüyor. Tansiyon çok zayıf. Damar yolu açın. Çabuk olun. Kolunda bir iğnenin baskısını duyumsar gibi oldu. Ama aynı anda
Kendi kolları sanki ona ait değildi. İğne, ilaç, maskeler, panik dolu sesler ve hareketler. Hepsi birbirine karışıyordu. Sağlık ekibinden biri daha sert bir sesle bağırdı. Melis, gözlerini aç canım. Bana bak. Bizimle kal. Ama Melis'in gözleri ağırlaşmıştı. Sanki kendisi ve diğerleri arasında görünmez bir perde çekilmişti. Zaman bükülüyordu. Onu hemen sedyeye koydular. Uygar sedyenin yanında hızlıca yürüyordu. Elini tutmaya çalışıyordu. Melis, ne olur dayan canım. Neredeyim? İyi olacaksın. Neler oluyor? Sağlık ekipleri bir şeyler söylüyordu. Ama sesleri boğuk geliyordu. Kelime kelime tam duyamıyordu. Ama ne söylediklerini hissedebiliyordu. Göz kapakları ağırlaşıyordu. Açık mıydı, kapalı mıydı? Artık ayırt edemiyordu. Bedeni ağırlaşıyor gibiydi. Yoksa o mu uzaklaşıyordu? Ambulans ilerliyordu. Ama Melis uyku ile uyanıklık halinde gidip geliyordu. Bazen sesleri bir uğultu halinde duyuyor, bazen ise hiçbir şey duyamıyordu. Siren sesi yankılanıyordu. Sonra sessizlik. Sonra yine siren. Bir anlığına her şey durdu. Zaman dondu. Sonra hafif bir karanlık ve sessizlik. Sonsuz bir uykuya dalar gibi. Ama bu uyku muydu? Melis'in bedeni orada, ambulansın içindeydi. Ama o an, sabaha doğru, güneş doğmak üzereyken, Melis olanı biteni algılayamıyordu. Bir sonraki bölümde Melis'in gözlerini açtığında ne göreceğini, nerede olduğunu ve onun nelerin beklediğini birlikte keşfedeceğiz. Sizin de bir yakınınız böyle bir durum yaşadı mı? Lütfen yorumlara yazın ve yorumlarda buluşalım. Melis'in hikaye serisini kaçırmamak için lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.